doğanın karmaşıklığı içinde, hayatın büyüleyici çeşitliliğiyle bir araya gelen iki zıt güç vardır. Bunlardan biri canlılık, diğeri ise zehirdir. Canlılık, doğanın en temel yapısıdır. Hayat, tüm detaylarıyla, biyolojik ve kimyasal süreçlerle işleyen, karmaşık bir serüvendir. Ancak, bu serüvenin içinde, bazen doğanın kendisi tarafından üretilen veya insan müdahalesiyle ortaya çıkan zehirler de yer alır. Bu noktada, toksikoloji, canlı organizmaların zehirli maddelere maruz kaldığı ve bu maruziyetin sonuçlarını inceleyen bir bilim dalı olarak devreye girer. Canlılık ve zehir arasındaki bu karşıtlık, tarih boyunca insanları hem hayran bırakmış, hem de endişelendirmiştir. Doğanın içinde barındırdığı güzelliklerin yanı sıra, toksinlerin de gizemli ve potansiyel olarak tehlikeli bir etkiye sahip olması, insanları bu konuda merak içinde bırakmıştır. Bu noktada, toksikolojinin önemi ortaya çıkar. Toksikoloji, kimyasal, biyolojik veya fiziksel maddelerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bu etkiler, genellikle zehirli veya toksik maddelerin neden olduğu hastalıklar, ölümler veya genetik değişiklikler gibi sağlık sorunlarıyla ilgilidir. Toksikoloji, bu tür maddelerin vücuda girişi, dağılımı, metabolizması ve atılması gibi süreçleri anlamak için çeşitli disiplinleri birleştiren bir multidisipliner bilim dalıdır. Toksikolojinin temelini oluşturan konsept, zehirlerin organizmalar üzerindeki etkilerini anlamaya dayanır. Bu etkiler, genellikle hastalıklar, genetik değişiklikler veya ölümlerle ilişkilidir. Toksikologlar, bu gizemli dünyanın kapılarını açarak, hangi maddelerin zehirli olduğunu ve nasıl etki ettiğini anlamaya çalışırlar. Bu disiplin, doz ve yanıt arasındaki karmaşık ilişkiyi inceleyerek başlar. Bir maddenin, vücuda verilen doz ile ortaya çıkan etki arasındaki bu bağlantı, toksikologlara hangi seviyede maruziyetin güvenli olduğunu belirleme konusunda kılavuzluk eder. Zehirli maddelerin sınıflandırılması, toksikologların maddeleri toksik veya zehirsiz olarak belirleme sürecini içerir. Bu durum, günlük yaşamımızda karşılaştığımız birçok madde için önemli bir konsepttir ve toplum sağlığı açısından büyük bir rol oynar. Toksikologlar, vücuttaki zehirin izlerini belirlemek için biyolojik örnekleri analiz ederler. Bu süreç, kan, idrar veya doku gibi örneklerin laboratuvarlarda incelenmesini içerir ve bir maddeye maruz kalmanın belirlenmesinde önemli bir araçtır. Toksikolojinin tarihi gelişimi, insanlar ve diğer organizmalar üzerindeki toksik maddelerin etkilerini anlama çabasıyla şekillenmiştir. Antik dünya, zehirlerin kullanımı ve etkileriyle ilgili bilgilerin toplandığı bir dönemdir. Örneğin, M.Ö. 3000 civarında Çin'de arsenik zehirinin kullanımı hakkında yazılı kayıtlar bulunmaktadır. Antik Roma ve Yunan tıp bilginleri, bitkilerin ve minerallerin zehirli olabilme özellikleri üzerine bilgi sahibiydiler. Sokrates, ölüm cezasına çarptırıldığında baldıran zehri içmiştir. Orta Çağ'da zehir kullanımı, suikastler ve savaşlarda yaygın hale geldi. Bu dönemde zehirleme vakalarının artması, zehirli maddelerin etkileri hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacını doğurdu. Rönesans döneminde bilim ve tıp alanındaki gelişmeler, toksikolojiye daha bilimsel bir yaklaşım getirdi. Ünlü Paracelsus, tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur prensibini ortaya attı. Bu prensip, toksikolojinin temel taşlarından biridir. Kimyanın gelişimi, toksikolojide önemli bir ilerlemeye neden oldu. Anthony Lavoisier ve diğer kimyagerler, zehirlerin kimyasal bileşimini inceleyerek, toksikolojiyi daha bilimsel bir seviyeye taşıdılar. Ayrıca, John Snow'un 1854'te Londra'da bir kolera salgınıyla ilgili yaptığı çalışma, toksikolojinin epidemiyoloji alanındaki etkisini gösterdi. 20. yüzyılın başlarından itibaren, endüstriyel devrim ve kimyasal sanayinin hızlı gelişimi, yeni toksik maddelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu dönemde, özellikle Rachel Carson'un Sessiz Bahar adlı kitabıyla birlikte, çevre toksikolojisi önem kazandı. Ayrıca, farmakoloji ve biyokimya alanındaki ilerlemeler, toksikolojinin daha da derinleşmesine katkı sağladı.
Günümüzde toksikoloji, genetik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve bilgisayar modelleri gibi çağdaş teknolojilerin de etkisiyle çok disiplinli bir bilim dalı haline gelmiştir. Toksikologlar, çeşitli endüstriyel, çevresel ve ilaçla ilgili zehirlenmelerin yanı sıra genetik ve biyokimyasal etkileşimleri anlamak için geniş bir bilgi tabanına dayanmaktadırlar. Toksikoloji, toksik maddelerin organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Temel toksikoloji prensipleri, bu etkileri anlamak ve önlemek için kullanılan genel kuralları içerir. Doz ve yanıt ilişkisi, bir maddenin organizma üzerindeki etkilerinin dozuna bağlı olduğunu belirtir. Genellikle her şeyin zehiri, dozu önemlidir prensibi olarak ifade edilen bu ilke, bir maddenin ne kadarının alındığı veya maruz kalındığı ile etkileri arasındaki ilişkiyi açıklar. Doz arttıkça etkiler değişebilir, artabilir veya azalabilir. Her toksik madde, organizma üzerinde belirli bir etki mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizmalar, hücresel düzeydeki biyokimyasal veya moleküler etkileşimleri içerir. Örneğin, bir madde, hücre zarına etki edebilir, enzim aktivitesini değiştirebilir veya genetik materyali etkileyebilir. Bireysel faktörler, toksik maddelere karşı bireylerin hassasiyetini etkileyen özellikleri içerir. Yaş ve cins, genetik yatkınlık, beslenme durumu ve sağlık durumu gibi faktörler, bir bireyin bir toksik maddeye karşı tepkisini etkileyebilir. Toksik maddeler, vücuda farklı yollarla girebilir. Bu yollar, genellikle ağız yolu ile alım, solunum, deri teması ve enjeksiyon şeklinde sınıflandırılır. Zehirlenme yolları, maddenin biyoyararlanımını ve etkilerini belirler. Toksik maddeler, genellikle vücutta metabolize edilir ve biyotransformasyona uğrar. Bu süreç, toksik maddenin aktif veya daha az toksik metabolitlere dönüştürülmesini içerir. Karaciğer, bu süreçte önemli bir rol oynar. Toksikolojik risk değerlendirmeleri sırasında, belirsizlik faktörleri göz önüne alınır. Bu faktörler, bilgi eksiklikleri, bireysel farklılıklar ve çeşitli diğer faktörleri içerir. Güvenli doz, toksik etkilerin ortaya çıkma olasılığına karşı bir güvenlik payı içerir. Toksik maddelerin etkileri, kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Akut etkiler, genellikle kısa vadeli maruziyet sonucunda ortaya çıkar. Kronik etkiler ise, uzun vadeli maruziyet sonucunda meydana gelebilir. Çevresel toksikoloji, çevresel koşullardaki toksik maddelerin organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen bir alt alanıdır. Hava ve su, toprak ve besin zincirlerindeki kirlenme, çevresel toksikolojinin odak noktalarındandır. Bu temel prensipler, toksikolojinin geniş bir yelpazesini kapsar ve toksik maddelerin etkilerini anlamak, değerlendirmek ve önlemek için kullanılır. Çeşitli kimyasal maddeler, farklı şekillerde organizmalara toksik etkiler gösterebilir. Örneğin, kurşun elementi, zeka geriliği, öğrenme bozuklukları, sinir sistemi hasarı, kan hücreleri üzerinde etkiler. Çeşitli boyalar, su boruları, eski binalardaki kurşunlu su boruları bu duruma kaynaklık edebilir. Civa elementine maruz kalmak, sinir sistemi hasarı, böbrek hasarı, doğmamış çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açabilir. Dip balıklarında, amalgam diş dolgularında, endüstriyel atıklardan etki edebilir. Asbest, bifenil, kloroform, formaldehit, nikel, dioksin gibi kimyasal yapılar, akciğer kanseri, solunum problemleri, karaciğer hasarı, üreme sistemi bozuklukları, deri döküntüleri gibi birçok sağlık sorununa sebebiyet verebilir. Zehirlerin hücrelere etki etme mekanizmaları oldukça çeşitlidir ve zehir türüne, hücre tipine ve zehirin kimyasal özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak, genel olarak, zehirlerin hücrelere etki etmeleri, bir veya birkaç temel mekanizma üzerinden gerçekleşir. Zehirler, hücre zarını etkileyerek, hücrenin bütünlüğünü bozabilir. Zarın geçirgenliğini değiştirerek veya zarın yapısına müdahale ederek, hücre içerisindeki bileşenlerin dengesini bozabilirler. Bu durum, hücre içi ve dışındaki maddelerin kontrolsüz geçişine neden olabilir.
Birçok zehir, hücre içindeki enzimleri etkileyerek hücresel metabolizmayı bozabilir. Enzimleri inhibe ederek, yani engelleyerek, metabolik reaksiyonların normal seyrini değiştirirler. Bu durum, hücre içindeki biyokimyasal süreçleri etkiler ve hücrenin normal fonksiyonlarını bozar. Mitokondriler, hücrede enerji üretiminden sorumlu organellerdir. Zehirler, mitokondrilerin fonksiyonlarını bozarak hücrede enerji üretimini etkileyebilir. Bu durum, hücrede enerji eksikliğine ve çeşitli hücresel bozulmalara yol açabilir. Bazı zehirler, hücre çekirdeğindeki DNA'ya zarar verebilir. DNA hasarı, hücre bölünmesini engelleyebilir, genetik materyalin bozulmasına neden olabilir ve potansiyel olarak kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zehirler, hücre içinde protein sentezi süreçlerini engelleyebilir. Ribozomları etkileyerek veya transkripsiyon ve translasyon süreçlerini bozarak hücrede yeni proteinlerin üretilmesini engelleyebilirler. Bu mekanizmalar, genel hatlarıyla zehirlerin hücrelere etki etme yollarını açıklar. Ancak her zehir farklı hücresel hedeflere sahip olabilir ve spesifik etkileşimlerde bulunabilir. Bu nedenle zehirlerin hücrelere olan etkileri geniş bir yelpazede değişiklik gösterir ve bu etkileşimleri anlamak için genellikle detaylı laboratuvar çalışmaları gereklidir. Maruziyet yolları, toksik maddelere temas etme biçimlerimizi çeşitlendirir. Bu yollar, çevremizdeki zararlı maddelere nasıl maruz kaldığımızı belirler. Nefes alıp verirken, soluduğumuz havaya dikkat edelim. İnhalasyon durumu, gazların veya partikül şeklindeki toksik maddelerin nefes alarak vücuda girmesidir. Kötü hava, endüstriyel işlemlerden kaynaklanan kimyasalların solunum yoluyla bedenimize nüfuz etmesine yol açabilir. Çoğumuzun her gün rutin bir şekilde gerçekleştirdiği şeylerden biri de ağız yoluyla beslenmedir. Ancak bazen gıdalardaki pestisit kalıntıları veya temiz olmayan su tüketimi gibi yollarla oral maruziyet yaşanabilir. Yiyecek ve içeceklerle alınan toksik maddeler, sindirim sistemimiz aracılığıyla vücudumuza girebilir. Cildimiz, dış etkilerden bir kalkan oluştursa da, bazen toksik maddeler, cildimizi aşarak içeri sızabilir. Temizlik ürünleri veya endüstriyel kimyasallar gibi, ciltte temas eden maddeler, deri tarafından absorbe edilerek vücuda girebilir. Enjeksiyon yolu, genellikle medikal uygulamalarda kullanılan bir yoldur. Ancak, uyuşturucu kullanımı veya tıbbi müdahalelerle bağlantılı olarak, toksik maddeler deri altına, kas içine veya damara enjekte edilebilir. Bu yöntem, maddelerin daha hızlı ve etkili bir şekilde kana karışmasını sağlar. Biyoakkümülasyon, bir organizmanın vücut dokularında toksik maddelerin birikmesi sürecini ifade eder. Bu birikim, genellikle organizmanın besin zincirindeki diğer canlılardan topladığı maddelerle başlar. Bir türün, diğer türler üzerindeki etkilerini ve bu türlerin birbirleriyle olan etkileşimini değiştirebilir. Yüksek seviyede biyoakkümülasyon, bir türün popülasyonunu azaltabilir veya diğer türlerle olan rekabetini artırabilir. Biyoakkümülasyon, besin zinciri boyunca ilerleyen toksik maddelerin etkileşimlerini karmaşıklaştırabilir. Özellikle üst trofik seviyedeki canlılar, besin zinciri boyunca biriken toksik maddeleri daha yoğun bir şekilde deneyimler ve bu, özellikle etoburlar ve insanlar için bir risk oluşturabilir. Aynı zamanda, toksik maddelerin organizmalarda birikmesi, genetik çeşitliliği etkileyebilir. Organizmalar, toksik maddelere karşı direnç geliştirmek veya bu maddelerle daha iyi başa çıkabilmek için genetik adaptasyonlar geçirebilirler. Toksikoloji laboratuvar çalışmaları, çeşitli kimyasal, biyolojik veya fiziksel maddelerin organizmalar üzerindeki etkilerini anlamak ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmalardır. Bu çalışmalar, insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel riskleri belirleme, toksik etkileri ölçme ve güvenli maruziyet seviyelerini belirleme amacını taşır. Laboratuvar çalışmaları, genellikle belirli bir madde veya ürünün toksik etkilerini değerlendirmeye yöneliktir. Bu madde, ilaç, kimyasal bileşen, gıda katkı maddesi veya başka bir türdeki madde olabilir.
Test maddesi, potansiyel toksik etkileri belirlemek amacıyla seçilir. Toksikoloji çalışmalarında, maruziyet seviyelerinin belirlenmesi önemlidir. Bu süreç, düşük, orta ve yüksek dozlar arasındaki farklı maruziyet seviyelerinin incelenmesini içerir. Bu dozlar, genellikle hayvan modelleri üzerinde test edilir. Toksikoloji laboratuvar çalışmalarında, genellikle hayvan modelleri kullanılır. Bu modeller, genetik ve biyolojik benzerlikleri nedeniyle, insan organizmasının tepkilerini tahmin etmek amacıyla seçilir. Farklı türlerde hayvanlar, maruziyet sonucu ortaya çıkan toksik etkileri değerlendirmek için kullanılır. Test maddesi, farklı maruziyet yollarıyla hayvanlara uygulanır. Bu maruziyet yolları, maddenin organizma içinde nasıl davrandığını ve hangi etkileri oluşturduğunu anlamak için simüle edilir. Hayvanlar maruz kaldıktan sonra, laboratuvar çalışmalarında gözlemler yapılır ve çeşitli parametreler ölçülerek veri toplanır. Bu parametreler arasında organ ağırlıkları, biyokimyasal belirteçler, genetik etkiler ve histopatolojik analizler bulunabilir. Elde edilen veriler, risk değerlendirmesi için kullanılır. O aşama, maruziyet seviyeleri ile toksik etkiler arasındaki ilişkiyi değerlendirir ve potansiyel riskleri belirler. Laboratuvar çalışmalarının sonuçları, genellikle bir rapor halinde derlenir ve bilim dünyası, regülatörler ve endüstri ile paylaşılır. Bu durum, bilimsel topluluk ve kamunun bilgilendirilmesi amacı taşır. Toksik maddelerin endokrin sistem üzerindeki etkileri, hormonların üretimini, salınımını, taşınmasını veya hücrelere iletilmesini bozarak, hormonal dengenin bozulmasına neden olabilir. Bu tür toksik etkiler, endokrin sistemde çeşitli sorunlara yol açabilir ve genellikle endokrin bozucular olarak adlandırılır. Bazı toksik maddeler, vücuttaki doğal hormonlara benzer şekilde davranarak, hormonal sinyallemeyi taklit edebilir. Bu maddeler, hormonların reseptörlere bağlanmasını engelleyebilir veya hormonların yapısını taklit ederek, hücrelere yanlış sinyaller göndererek, hormonal bozulmalara neden olabilir. Bazı toksik maddeler, özellikle endüstriyel kimyasallar, plastiklerde bulunan bazı bileşenler veya pestisitler gibi maddeler, östrojen benzeri etkiler gösterebilir veya östrojenin normal işlevini engelleyebilir. Bu durum, hormonal dengeyi bozarak, üreme sağlığı ve endokrin sistemin işleyişini etkileyebilir. Bazıları ise, tiroid hormonlarının üretimini veya salınımını etkileyebilir. Bu durum, metabolizma, büyüme ve enerji düzenlemesi üzerinde ciddi etkilere yol açabilir. Bireyler arasında endokrin sistem üzerindeki toksik etkilere karşı hassasiyet, farklılık gösterebilir. Genetik faktörler, bireylerin belirli toksik maddelere karşı tepkilerini etkileyebilir. Gıda güvenliği ve toksikoloji, tüketilen gıdaların insan sağlığı üzerindeki potansiyel risklerini anlamak, değerlendirmek ve kontrol etmekle ilgili iki önemli konsepti içerir. Gıda katkı maddeleri, gıdaların renk, lezzet, doku veya raf ömrünü artırmak için kullanılan maddelerdir. Bu maddelerin güvenliği, toksikoloji araştırmaları ile değerlendirilir. Ayrıca, gıda kontaminantları, örneğin pestisit kalıntıları, ağır metaller, toksikolojik değerlendirmeye tabi tutulur. Genetik olarak, modifiye edilmiş organizmalar ve biyoteknolojiyle üretilen gıdaların güvenliği, toksikoloji çalışmalarıyla değerlendirilir. Bu tür çalışmalar, genetik değişikliklerin insan sağlığı üzerinde potansiyel etkilerini anlamaya yöneliktir. Gıda işleme ve paketleme süreçlerinde kullanılan kimyasal maddelerin güvenliği, toksikoloji açısından değerlendirilir. Gıda ambalaj malzemelerinin içerdikleri maddelerin, gıdalar üzerinde olası migrasyonları ve potansiyel toksik etkileri incelenir. Ani gıda zehirlenmeleri veya gıda ile ilişkilendirilen acil durumlar, toksikoloji uzmanlarının müdahale ettiği durumları içerir. Bu durumlar, belirli bir gıda ürününden kaynaklanan toksik maddelerin neden olduğu halk sağlığı sorunlarıdır. Toksik gıda maddeleri, tüketiciler için potansiyel sağlık riski oluşturan maddelerdir. Bu maddeler, gıda üretiminden kaynaklanabileceği gibi, doğada da bulunabilir. Gıdalarda bakteriyel kontaminasyon, gıda zehirlenmelerine neden olabilir.
Örneğin, salmonella ve koliform bakteriler, kötü hijyen koşulları veya et ve süt ürünlerindeki bakteriyel kontaminasyon nedeniyle gıdalarda bulunabilir. Bazı mantarlar, doğada toksik maddeler içerebilir ve tüketildiğinde ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Örneğin, Amanita phalloides mantarı, karaciğer yetmezliğine neden olabilen ölümcül zehirli bir madde içerir. Tarım ilaçları, böcek ilaçları ve herbisitler gibi kimyasal maddeler, gıdalarda kalıntı bırakabilir ve tüketildiğinde toksik etkilere neden olabilir. Örneğin, bazı pestisit kalıntıları, meyve ve sebzelerde bulunabilir. Aflatoksin, küf mantarları tarafından üretilen bir toksin türüdür. Özellikle fındık, yer fıstığı, mısır ve tahıllarda bulunabilir. Aflatoksin tüketildiğinde karaciğer hasarına yol açabilir ve kanserojen etkilere sahip olabilir. Balıklarda doğal olarak bulunan histamin, kötü saklama koşulları altında artabilir ve tüketildiğinde skombroid zehirlenmesine neden olabilir. Bu durum, baş ağrısı, bulantı ve kızarıklık gibi semptomlara yol açabilir. Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen botulinum toksini, konserve veya bozulmuş gıdalarda bulunabilir. Bu toksin tüketildiğinde ciddi sinir sistemi hasarına ve ölüme neden olabilir. Bu örnekler, gıdalarda bulunan toksik maddelerin çeşitli kaynaklardan gelerek insan sağlığına zarar verebileceğini göstermektedir. Gıda güvenliği önlemleri ve düzenlemeleri, bu tür toksik maddelerin tüketimini minimize etmek ve insan sağlığını korumak amacıyla uygulanır. Toksikoloji, ilaç geliştirme sürecinde özellikle yeni ilaçların güvenilirliği ve toksik etkilerinin değerlendirilmesi açısından kritik bir rol oynar. İlaç geliştirme süreci, preklinik ve klinik aşamalardan oluşur. Preklinik aşama, ilacın laboratuvar ortamında ve hayvan modellerinde test edildiği aşamadır. Bu süreçte toksikoloji, ilacın güvenliğini ve toksik potansiyelini değerlendirir. Bu değerlendirme, ilacın insanlarda kullanılabilecek düzeyde güvenli olup olmadığını belirleme amacını taşır. İlaç adaylarının belirlenen doz seviyelerinde ne kadar tolere edilebilir olduğunu değerlendirir. Ayrıca, ilaçların yan etkilerini belirlemek ve bu etkilerin doza bağlılık ilişkilerini anlamak, toksikolojinin görevidir. İlacın, belirli organlara veya sistemlere olan etkilerini değerlendirir. Özellikle karaciğer, böbrekler, kalp ve sinir sistemi gibi organlar üzerindeki etkilerin incelenmesi çok önemlidir. Bazı ilaçlar, gıdalarla birlikte alındığında veya gıdaların etkileşimiyle değişiklik gösterebilir. Bu durum, toksikoloji çalışmalarında dikkate alınır. Gıdaların etkisiyle ilacın emilimi, dağılımı ve metabolizması araştırılır. Toksikoloji, ilaç geliştirme sürecinin güvenilirliğini sağlamak ve olası toksik riskleri minimize etmek için kapsamlı bir şekilde uygulanır. Bu değerlendirmeler, ilacın klinik aşamaya geçmesi öncesinde geniş bir bilgi setinin oluşturulmasına yardımcı olur. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.